Merhaba arkadaşlar, ben Ali Rıza Yüksektepe. Bugünkü videoda siber güvenliğin en kritik konularından birini ele alıyoruz. SIEM nedir, neden ihtiyaç duyulmuştur ve IBM QRadar bu alanda neden öne çıkıyor? Eğer bir SOC analistiysen ya da olmak istiyorsan bu kavramları net bir şekilde anlamak zorundasın. O zaman başlayalım. QRadar'ın en güçlü özelliklerinden bir tanesi aslında AQL. AQL'in açılımı da Area Query Language. Türkçesiyle aslında araya sorgu dili. SQL'e çok benziyor. Peki neden Arial? Çünkü QRadar'ın topladığı tüm event ve flow verileri aslında Arial adında özel bir veri tabanında saklanıyor. AQL de bu veri tabanıyla konuşmanızı sağladığı için Arial Query Language olarak geçiyor. Kısacası AQL, QRadar'ın arayüzünde sunduğu hazır filtrelerin de ötesine geçen, istediğiniz veriyi istediğiniz şekilde çekmenizi sağlayan bir dil. SQL biliyorsanız eğer zaten bu AQL konusunda da yolu yaralamışsınız demektir. Peki AQL ne işe yarıyor? Bir SOC analisti AQL'i neden öğrenmeli? Bunlar üzerine biraz duralım. Bunun için 4 temel sebep var. Birincisi tehdit avcılığı yani threat hunting. Arayüzdeki hazır filtrelerle bulamayacağınız o karmaşık verileri aslında AQL ile tek sorguda bulabiliyorsunuz. İkincisi ise özel raporlamalar. Yönetime sunacağınız rapora ait veriyi tam istediğiniz kırılımda çekmenizi sağlıyor. Üçüncüsü ofens incelemeleriniz. Bir olay olduğunda o olayın arkasındaki ham logları AQL ile çok hızlı bir şekilde analiz edebiliyorsunuz. Dördüncüsü ise custom rule geliştirme. Yeni bir korelasyon kuralı yazmadan önce o kuralın mantığını AQL ile test edebiliyorsunuz. Peki AQL sorgularını nerede yazıyoruz? Şimdi biraz işin pratik tarafına geçelim. AQL sorgularını QRadar'da iki yerde çalıştırabiliyorsunuz. Birisi log activity, şu an ekranda görmüş olduğunuz. Diğeri ise network activity. O da flow verilerini gördüğümüz network penceresi. Test ortamımızda network verisi olmadığı için log activity üzerinden devam edeceğiz. Log activity sekmesinde normal şartlarda eventlerin bir listesini görüyorsunuz. AQL yazmak için ise üstteki alanı kullanabiliyorsunuz. Ama burada quick filter seçiliyse AQL yazamazsınız. Bunu advanced search olarak seçmeniz gerekiyor. Advanced search seçtikten sonra burada AQL sorgunuzu yazabiliyorsunuz. AQL'in sorgu yapısına biraz değinelim. Herhangi bir sorgu yazmadan önce genel iskeleti bir görmeniz lazım. Genel iskeleti görebilmeniz için böyle tüm satırı ben yazdım buraya. Select aslında hangi kolonları istediğimizi yani hangi alanları istediğimizi belirtiyorsunuz. From'da hangi veri tabanından çekeceğinizi belirtiyorsunuz. Örneğin events veya flows olarak bunu ayırabilirsiniz. Where bir filtre aslında. Burada filtre koşullarınızı giriyorsunuz. Group by alanında gruplama yöntemi, order by'da sıralama yöntemi, limit'te sonuç sayısını sınırlamanıza yarıyor. Bir de AQL'in özel bir last kısmı var. Bu last kısmında da yine süre belirtebiliyorsunuz ama bu daha çok zaman aralığı gibi düşünebilirsiniz. Örneğin last 1 hours gibi yani son 1 saat, son 24 saat gibi kısıtlamaları burada belirleyebiliyorsunuz. Last'ı yazmayı unutmayın çünkü last'ı yazmadan çalıştırdığınızda çok geniş bir zamana hitap edecektir ve bu da sistemi yoracaktır. Test sorgularında genellikle hem last'ı hem de limit'i kullanmak yapıyı da yormadan ulaşmak istediğiniz içeriğe ulaşmanızı sağlamakta. Şimdi basit bir tane sorgu çalıştıralım. Buradaki kalıbı zaten gördünüz. Select yıldız from events'lerin içerisinde son 1 saatlik veriyi bana getirsin. Gördüğünüz gibi son 1 saatlik veriyi bize getirmiş oldu. Burada dikkat etmeniz gereken select yıldız dedik. Yani tüm kolonları getirmesini istedik aslında. From kısmını event seçtim. Yani veri tabanındaki eventlerden. Last kısmını da last 1 hours olarak belirlediğim için son 1 saat içerisinde event verileri içerisinde tüm kolonları bana getir dedim. Burada da Arial database'inde bulunan ham verilerimizi görebiliyorsunuz. Yine search bittikten sonra daha önceki videolarımızdan alışkın olduğunuz gibi ilgili içeriğe girip bakabiliyorsunuz. Burada eventin tüm detaylarını görebiliyorsunuz. Şimdi biraz daha yönetilebilir bir sorgu hakkında konuşalım. Sorgumuzu biraz düzenleyelim. Burada mesela select yıldız dediğimizde tüm kolonları getirmiştik. Biraz daha bunu özelleştirelim. Mesela source IP'yi ekleyelim. Destination IP'yi ekleyelim. Daha sonra username bilgisini ekleyelim. Event count kısmını ekleyelim. Bu kadar yeterli olacaktır. From diyelim. Yine events'in içerisinden son 1 saatlik veriyi bize bir getirsin bakalım. Gördüğünüz gibi burada select'ten sonra kolonları belirlediğim zaman source IP, destination IP, username ve event count bilgisini bana getirdi. Select'ten hemen sonra belirleyeceğiniz alanlar sizin kolonlarınız olacağını daha önce filtreyi anlatırken söylemiştim. Burada gördüğünüz gibi tablo çok daha temiz. Büyük çaplı analizlerde her zaman bu şekilde kullanmanız önemli. Çünkü bu şu anda boş bir QRadar. Çok hızlı sonuçlar geri dönebiliyor ama siz çok büyük yapılarda çalışırken bir EQL sorgusu çalıştıracağınız zaman burayı ne kadar spesifik yaparsanız hem yapıyı yormazsınız hem de ulaşmak istediğiniz veriye o kadar daha hızlı ulaşabilirsiniz. Şimdi sorgumuzu başarısız loginleri bulabilecek şekilde bir düzenleyelim. Sorguma geliyorum. Yine select ile başlıyorum. Date format ekleyelim bir tane. Bu date formatın içerisine start time. Bunu da bize göstereceği formatı belirleyelim.
Bunları sürekli yeniden yazmanıza gerek yok. Bir yere yazıp kaydedip daha sonrasında tekrar kullanabilirsiniz. Kategori ismini de kategoriden alsın. Yine events'lerin içerisinden çekelim verimizi. Evet, sorgumuzu yazdık. Şimdi bu sorguda aslında iki tane EQL fonksiyonu kullandık. Bir tanesi date format, yani Unix zaman damgasını okunaklı bir hale çeviriyor. İkincisi kategori name. Kategori name ise kategori numarasını ismiyle birlikte gösteriyor. As kullanımında anahtar kelimeyle bir Türkçe isim verdik. Yani kategoriyi bize as kategori diyerek aslında kategori olarak yazmasını istedik. Çalıştıralım sorgumuzu. Herhangi bir veri gelmemesi çok normal çünkü yapıda böyle bir veri yok. Ama genel kullanımı görmüş oldunuz. Eğer ki ben burada bir hata yapsaydım bu zaten çalışmayacaktı. Örneğin bakın, burayı bozduğum zaman bana hata verdi. Şimdi EQL'iniz yanlış olduğu zaman zaten QRadar üzerinde bu çalışmayacak. Doğru olduğu zaman çalışacak. Koşullar da doğruysa eğer size veri getirecek. Şimdi brute force saldırısı için bir tane örneğe bakalım. Yine bunu siliyorum. Select ile başlıyorum. Source IP'yi ekleyelim. Count verelim. Evet, EQL'imi tamamladık. Şimdi bu EQL nedir? Ne işe yarıyor? Burada bir brute force saldırısını tespit ediyoruz. Yani son 24 saatte ondan fazla başarısız login denemesi yapan IP'leri bulmaya çalışıyoruz. Bu gerçek bir threat hunting'tir. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman yine boş bir sistemde olduğumuz için herhangi bir veri gelmiyor ama önemli olan EQL'in çalışma mantığını algılıyor olmanız. Bu sorguda farklı olarak ne yaptık? Group by var. Group by ile aslında kaynak IP'ye göre, yani source IP'ye göre verilerimizi grupladık. Count fonksiyonunu kullandık. Count fonksiyonuyla her grubun eleman sayısını almış olduk. Buradaki having group by'dan sonra çalışan bir filtre demek aslında. Order by desk ile de en çok deneyeni en üste almış olduk. Böylelikle de en üste gelmiş olan IP'ler şüpheli IP'ler oluyor ve hemen offense açmaya aday olmuş oluyorlar. Bir de payload içinde aramaya bakalım. Yine EQL'imi siliyorum. Evet, EQL'imizi yazdık. Bu EQL event kolonlarında değil, Hamlog'un içerisinde direkt olarak arama yapmanızı sağlar. Hamlog'un ne olduğunu önceki eğitimlerde görmüştük. Mesela payload'un içerisinde PowerShell kelimesinin geçtiği eventleri bulmak için bu EQL'i kullanabiliyoruz. Bu EQL'de ne var? Burada UTF-8 fonksiyonunu kullandık. UTF-8 fonksiyonu da aslında payload'un ham byte dizisini okunaklı bir metne çeviriyor. ILike ise daha önceki sorguda like kullanmıştık biliyorsunuz. ILike ise büyük küçük harfe duyarsız hale getiriyor aslında sizin sorgunuzu. Yüzde işaretleri de SQL'deki gibi aslında joker karakterler. Böylelikle biz ne yapmış olduk? Bir, yine date formatı belirledik. Bunu zaman olarak bize yaz dedik. Source IP, username ve payload'un içerisindeki mesajın okunaklı hale gelmesi için mesaj kolonuna bunları yazdırdık. Eventlerin içerisinde aradık. Arayacağımız kelime PowerShell, büyük küçük harfe duyarlı olmasın dedik ve son 3 saat içerisinde bu arama işlemini gerçekleştir demiş olduk. Gördüğünüz gibi EQL'imizde herhangi bir hata vermedi ve bizim belirlediğimiz zaman, source IP, username ve mesaj başlıkları altında içerik olsaydı içeriklerimizi getiriyor olacaktı. Son bir örnek daha yapalım. Bunda da log kaynaklarının sağlığına bakalım. Tekrar EQL'imi temizliyorum. Evet, sorgumuzu yazdık. Bu sorgumuzda peki ne yaptık? Aslında bu operasyonel bir sorgu biraz. Yani hangi log kaynağı son 1 saat içerisinde kaç tane event göndermişi burada görüyoruz. Şimdi belli başlı log kaynakları olduğu için bunda çıktığı da görebiliyorsunuz. Burada log source name fonksiyonu log kaynağının ID'si ile ismini değiştiriyor aslında. Select log source as log kaynağı yazıyor ya. Şimdi log source ID'yi alıp log kaynağı başlığı altına isim olarak yazıyor. Bu sorguyu da her gün çalıştırarak hangi log kaynağının kesildiğini tespit edebiliyorsunuz. Burada yine önceki sorgularımızdan da alışkın olduğunuz gibi count'u kullandık. Event sayısı olarak yazdık. Yani bütün eventleri toplatıp event sayısı başlığı altında yazdık. Bunları bize log source ID ile grupla dedik. Group by diyerek. Yani log kaynağı başlığının altında event sayılarını toplayıp aslında log kaynağına göre gruplamış oldu ve son 1 saate göre listelemiş olduk. Event sayısına göre de order by kısmında da event sayısına göre sıralamış olduk. Şimdi bu derste neyi gördük? EQL'in ne olduğundan bahsettik. Nerede ve nasıl yazıldığını gördük. Select, from, where, group by, having, order by, limit ve last clause'larını gördük. Ayrıca category name, log source name, date format, UTF-8 gibi sık kullanılan bu fonksiyonları da kullanmış olduk. EQL kısmına biraz vakit ayırmanız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz SQL sorguları atıyorsunuz ve ayrı bir dil öğreniyorsunuz. Database'de nasıl konuşacağınızı bilmek için EQL diline alışkın olmanız gerekiyor. Bu da kendi başınıza belli başlı senaryolar belirleyerek bunları EQL'e çevirerek olacak şeyler. Bildiğiniz üzere QRadar'da iki farklı search vardı. Birisi Quick Filter, öbürü ise Advanced Filter. Advanced Filter için ne demiştik? Advanced Filter aslında sizin bir nevi SQL komutu yazdığınız, yani SQL komutunun sintaksına benzer bir yapıyla çalıştığınız EQL formatıdır. Şimdi bizim halihazırdaki search'lerimizi EQL formatına nasıl dönüştürebileceğiz?
yapabileceğimizi görelim. Buradan add filter diyorum. Herhangi bir log kaynağı seçeceğim ve prot'u seçtim. Add filter dedim. Bunun içerisine daha sonrasında bir payload diyelim. Payload contains accepted içermesini istiyorum. Add filter dedim. Son 30 dakika dedim. Ve bana son 30 dakikada bu log kaynağı için payload'unda accepted geçen logları getirdi. Şimdi ben burada aramayı kaydediyorum. Linux test diyelim ismine. OK dedim. Bu aramam benim kayıtlı aramalarıma eklendi. OK dedim. Search'e bastım. Edit search diyorum. Linux testti benim aramamın ismi. Linux test. Şimdi ben bunu log activity'den filtreler girerek oluşturdum bu aramayı. Buradan show AQL dediğiniz zaman bu aramaya ait AQL'i size getirir. Bunu kopyalıyorum. Log activity'yi sıfırladım. Advanced search seçiliyken buraya AQL'imi yapıştırdım. Bakın SQL sintaksına çok benziyor. Search dedim, bana yine aynı sonucu getirdi. Yani herhangi bir aramayı biz burada filtrelerle oluşturduktan sonra kaydedip search kısmından edit search'e tıklayıp ilgili aramayı seçip show AQL dersek oluşturmuş olduğumuz aramanın AQL'ini elde etmiş oluruz.